Duru bilim deneyini sunar. Bir bilim insanı, ressam, matematikçi, yazar, mucit, Leonardo da Vinci'nin sergisini sizin için gezdik. 4 insandan masa ya da köprü olur mu? Bir mimarlık harikası olan Ayasofya'yı seyahat yazarı ve tarihçi Saffet Emre Tonguç'la inceledik. Çadırlar hangi sistemle yapılıyor? Çadırdaki mimari ne? Hepsi birazdan Bilin Deneyinde. Bilin Deneyinden herkese merhaba, ben Asude. Ben de Cihan. Bu hafta mimarinin arkasındaki bilimi konuşacağız. Rönesans döneminin en önemli dahilerinden bir tanesi Da Vinci'nin çizimlerinden yola çıkılarak oluşturulan bir sergiyi ziyaret edeceğiz. Az önce dahi kelimesini kullandın. Dahinin anlamını biliyor musun Cihan? Yani bildiğim kadarıyla üstün yetenekli olan insanlara deniyor. Evet, ama kelimenin etimolojisine baktığımızda dahi İngilizce genius demek ve genius herkesin yaratılışından gelen, özünde olan yetenek anlamında aslında. Daha sonra senin dediğin anlamına evrilmiş, ender kişilerde görülen üstün yetenek anlamında kullanılmış. Aslında kelimenin özüne baktığımızda herkesin özünde olan yetenekten bahsediyor. Ya ne kadar ilginç Asude. Yani hani herkesin özünde olandan sadece bazı kişilerde, zaman içerisinde bazı kişilerde olan bir yeteneğe dönüşmüş kelime anlamı olarak. Aslında biz ayrıştırmışız biraz. Yani hani Da Vinci yapabilir ama ben yapamam. Onda o yetenek var ama ben yapamam. Umarım bizim programımızda, Bilin Deneyinde insanların işin özüne inip, onu kavrayıp kendi özlerinde olan o yeteneği bulmasına yardımcı olur. Evet, bu hafta yine birbirinden güzel konuklarımızla mimarinin derinliklerine iniyoruz ve özündeki bilimi keşfediyoruz. Hazırsanız Bilin Deneyin başlıyor. Bir bilim insanı, ressam, matematikçi, yazar, mucit, Leonardo da Vinci'nin sergisini sizin için gezdik. 4 insandan masa ya da köprü olur mu? Bir mimarlık harikası olan Ayasofya'yı seyahat yazarı ve tarihçi Saffet Emre Tonguç'la inceledik. Çadırlar hangi sistemle yapılıyor? Çadırdaki mimari ne? Hepsi birazdan Bilin Deneyinde. Bilim, insanın merakla hakikati aramasıdır diyorduk. Aslında merakla gerçeği arayan insanlardan aslında en güzel örneklerden biri Leonardo da Vinci'yi verebiliriz. Çünkü biz bugünlerde işte mühendis mi olsam ya da sanatla mı uğraşsam diye bunları apayrı alanlar olarak düşünürken Leonardo da Vinci mimar, mühendis, matematikçi, Anatomist, ressam, müzisyen, heykeltıraş, mucitti. Aslında onun için hepsi birdi ve o hepsinde biri arıyordu. Aslında bununla ilgili çok güzel bir sözü de var. Gözümüzle gördüklerimiz evrenin içinde barındırdığı ruhun yanında hiçbir şeydir. Hayatı boyunca bu ruhun arayışında olan Da Vinci'nin kendi orijinal el yazması, çizimleri ve tablolarının bulunduğu 200'e yakın eserin sergilendiği Dahi İstanbul'da sergisini sizler için ziyaret ettik. Ve bu özel sergi premierini Bruges'da yaptıktan sonra dünya turuna İstanbul'da başlıyor. Gelin Da Vinci'nin dehasına biraz daha yakından bakalım ve hep birlikte sergiyi ziyaret edelim. Da Vinci bizi kapıda karşıladı. Kendisi değil ama bal mumu heykeli, ama şu güzel sözle karşıladı. Bütün hayatım boyunca yapmaya çalıştığım insan doğasının gizemini anlamaya çalışmaktı. Aslında biz de bugün Da Vinci'yi anlamaya çalışacağız. Daha demin saydığım gibi pek çok özelliğinin yanı sıra bir mimardı. Ve bugün de bu sergiyi dolaşarak mimarisindeki bilimi anlamaya çalışacağız. Sen mimarideki bilim deyince senin için hazırladığım soruya geliyoruz Asude. Peki. Birkaç tane yarışmada mimari alanında da bir kategori varmış eski zamanlarda ve ödüller veriliyormuş. Sence şu üçünden hangisidir? Oscar törenleri, olimpiyat oyunları, Nobel ödülleri. Mimari kategorisinde ödül veriliyor. Aynen öyle. Yani Oscar'lar olmadığını tahmin ediyorum. Ama acaba Nobel mi, olimpiyat mı? Nobel gibi geliyor ama Da Vinci'ye sormak istiyorum. Da Vinci ne kadar gerçekçi görünse de cevap verebilecek durumda değil. O zaman seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tamam, o olur. Şu an Instagram hesabımızda paylaştığımız fotoğrafın altına doğru cevabı yazanlar arasından seçeceğimiz 10 kişiye Zero One tişörtü hediye edeceğiz. Doğru cevabı da programın sonunda sizlerle paylaşıyor olacağız. O zaman vakit kaybetmeden sergiyi gezmeye başlayalım. Keşfe başlıyoruz. Cihan, seni bu hayatta en çok ne heyecanlandırıyor, ne yapmak heyecanlandırıyor? Ya güneş enerjisi alanında çalışıyorum ve güneş enerjisi de her geçen gün daha fazla kullanılıyor aslında dünyada.
Ben de hani bu alanda dünyada ilk olacak projeleri yapan bir ekibin parçası olmak istiyorum. Çok heyecanlandırıyor Aslında beni. şu an Da Vinci Müzesi'ndeyiz ve Da Vinci'yi de en çok heyecanlandıran şeye baktık. Onun da hayattaki en büyük heyecanlarından biri uçmakmış. İnsanların uçabilmesini sağlamak için kuşları incelemiş, kuşların kanat hareketlerini incelemiş ve ortaya böyle bir maket çıkmış. Yani çok güzel görünüyor aslında. Aslında deneyebiliyoruz kanat hareketlerini. Gördüğün gibi buradaki bağlantı kolunu iki eksenle hareket ettirebiliyorum. Aşağı yukarı ve ileri geri. Buradaki bağlantı noktası sayesinde de kanat hareketini verebiliyorum. Gördüğün gibi. Çok Denemek eğlenceli ister görünüyor. misin? Deneyim ya. Aslında peki bu çalışmış mı gerçekten? Çalıştırabilmiş mi? Aslında çalıştıramamış ama bir aşama olmuş Da Vinci için. Ya ben de tahmin etmiştim çalıştıramadığını. Çünkü hani kuşlar çift kanatlı, uçabilmek için çift kanatlı olmak lazım. Daha da güzeli diğer çift kanatlı olanlarla birlikte uçabilmek. Sığırcık kuşları bunu çok güzel yapabiliyor. Yani bak ekranda da görünüyor şu anda aslında. Çok güzel dans ediyorlar bir harmoni içerisinde. Aslında buradaki teknik olarak baktığımızda da neden bu model çalışmamış diye biz kuşları nedense hep böyle aşağı yukarı hareket ediyorlarmış gibi düşünürüz kanatlarını. Ama hem yukarıda kalabilmek hem de ileri gidebilmeleri için kuşlara biraz daha yakından baktığımızda Nasıl aslında dairesel bir hareket yapıyorlar. Yani hem aşağı yukarı hem ileri geri bir hareket var. Burada da aslında Da Vinci o aşağı yukarı hareketi sağlıyor ama ileri geri hareketi sağlayamadığı için bu model çalışmamış ama sonrakiler için ilham olmuş. Valla mangalcılar için ilham olmuş olabilir. Bayağı mangal yellemek için de güzel bir çözüm olmuş aslında. Böyle antik kentleri gezerken hep şeyi düşünmüşümdür. O koskoca kolonlar nasıl dik bir pozisyonda konabilmiş o dönemki şartlarda. Ya o dönemki şartlarda çok zor olsa gerek ama antik çağlarda değil ama 500 yıl önce Da Vinci bu işi kolaylaştırmak için çok güzel bir kolon kaldırma sistemi tasarlamış. Nasıl çalışıyormuş sistem? Ya burada gördüğün mesela bu tek parça ve çok ağır bir kolon. Bunu şu halat yardımıyla bu kolon kaldırma sisteminin uç tarafına bağlıyorlarmış. Arka taraftaki kasnağı çevirerek de vinci yukarı doğru hareket ettiriyorlarmış. Böylece aslında dik pozisyona getiriyor. Geliyor ama dik pozisyona gelirken aslında bu sisteme doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla tam oturması gereken yere oturabilmesi için buradaki sistemin ileriye doğru hareket etmesi gerekiyormuş. O dönemler bunun altına tekerlekli bir yapıda kurarak aslında bunu ileriye doğru hareket ettirip burayı da kaldırıp Dik bir şekilde durmasını sağlıyor. sağlayabiliyorlarmış. O zaman bugünkü vinç sistemlerinin ilk mimarı Da Vinci diyebilir miyiz? Yani çok büyük ilham kaynağı olduğu kesin. Da Vinci'ye baktığında çok fazla köprü tasarlamış. Bu köprünün de adı açılır kapanır köprü. Özelliği de çok hızlı bir şekilde açılıp kapanması. Bayağı ağır görünüyor mekanizma. Onu nasıl hareket ettiriyorlarmış peki? Aslında onu da buradaki kasnaklar sayesinde yapıyorlar. Bu kasnakları döndürmeye başlayınca köprü sağa ve sola hareket edebiliyor. Buna benzer bir tasarım İngiltere'nin Northwich kentinde de var aslında. Direkt hani aynı mantığı kullanarak köprünün bir tarafından hareket ettirerek açmak mümkün olmuş orada. Tabii sonraki dönemlerde aslında bu tasarıma kat üstüne kat çıkılmış ve hayvan gücüyle yapılan şey elektriğin icadından sonra elektrikle yapılmaya başlanmış. Ya biliyor musun bu sergide beni en çok heyecanlandıran yer burası. Niye? Sebebi de şu çünkü bizim hikayemizle bağlanıyor. Bizim hikayemizdeki bizle yani ikimizle mi bağlanıyor nedir? Yok yani bizim tarihimizle bağlanıyor. Bu köprüyü biliyorsun az önceki şeyde söylemiştim. Da Vinci köprülere inanılmaz yakın ilgisi var ve bunu duyan 2. Beyazıt bir İstanbul'u Galata'ya bağlayacak bir köprü yapmak istiyor ve Leonardo da Vinci'ye aslında teklif gönderiyor. Bu proje için. Bu proje için. Ve o da mükemmel bir köprü tasarlıyor ve 2. Beyazıt'a gönderiyor. Ne bunun özelliği ne? Mükemmel olmasını sağlayan şeyler ne? Aslında bunu mükemmel yapan 3 tane özelliği var. Bir tanesi altından yelkenli geçebilecek boşluğa sahip olması. Yani yelkenli ama senin değil. Yelkenli geçebilecek. Maketinden ben geçebiliyorum. Herhalde gerçeğinden de yelkenli geçebilir. Onu görebildik. Şimdi ikinci özelliği de aslında yandan gelen rüzgarlara direnç göstermesi için 2 tane parabolik kemer tasarlamış. Bunlar mı kemerler? Aynen bunlar. Ve son olarak da 3. özelliği o dönemin dünyadaki en uzun köprüsüymüş. Wow! Evet. Harbi mi? Aynen öyle. Aslında bu sonra hayata geçmemiş. Bir türlü 2. Beyazıt ikna olmamış. Ama daha sonraki projelere yine ilham vermiş. 2001'de Norveç'te üst geçit olarak tasarlanmış bu. Bu köprü hayata geçmiş 500 Aynen yıl öyle. sonra. Ya çok güzel hikayeymiş. Proje de çok güzelmiş ama beni aslında burada heyecanlandıran Beyazıt'ın ve Da Vinci'nin davranışları. Beyazıt o dönemde dünyada bu işi en iyi yapan kişi kimse onu buluyor ve ona bir iş veriyor. Yani hani aslında dünyaya açık bir insan yani. Hani.
Da Vinci'ye baktığımızda da hiçbir şekilde sınırları olmayan birisi. İtalya'da aslında bütün projelerini hayata geçiriyor ama İstanbul'dan böyle bir teklif gelince de o sınırları yıkıp kendine sınır koymadan cesur bir şekilde aslında bu projeyi tasarlayabiliyor. Doğru diyorsun. Aslında sınırlar tamamen bizim kafamızda. Baktığımızda kaynaklar sınırsız. Evet, doğru söylüyorsun. Ve kaynaklar sınırsız olunca Da Vinci de boyuna gözlemlemiş. Farklı icatlar çıkartmış, farklı projeler hayata geçirmiş. Bazılarını geçirememiş ama 500 yıl sonra bu köprü Norveç'te inşa edilmiş. Evet. Sizleri de bu mükemmel sergiyi gezmeye davet ediyoruz. Anne, baba, çocuk demeden herkes gelsin ve Da Vinci'nin dehasını yakından keşfetsin. Bu sergide de benim ilham aldığım çok farklı şeyler var Asude. Da Vinci o kadar köprü yapıyor, biz de kendi köprümüzü yapacağız. İnsanlardan köprü yapmak için istersen Rahmi Koç Müzesi'ne dönelim. Hadi. Dört insandan masa ya da köprü olur mu? Bir mimarlık harikası olan Ayasofya'yı seyahat yazarı ve tarihçi Saffet Emre Tonguç'la inceledik. Çadırlar hangi sistemle yapılıyor? Çadırdaki mimari ne? Hepsi birazdan Bilin Deneyin'de. Yeniden Rahmi Koç Müzesi'ndeyiz. Da Vinci sergisini de çok sevdik ama ben buraya gelince artık kendimi evimde gibi hissediyorum aslında. Çok da güzel bir deney hazırladık. Öncesinde sizlerden gelen çok güzel deney videoları var. İstersen gel onlara birlikte bir göz atalım. Ben de yapabiliyor muyum? Tabii ki yapabilirsin. Bilim deneyim programından yararlanarak biz de kendi ses efektimizi yaptık. Ya gerçekten süpermiş videolar. Sizden böyle yani bilime özenen gençleri görünce bizim de daha fazlasını yapmak için daha gönülden çalışasımız geliyor. Ben de Da Vinci'ye özenip bir düzenek hazırladım aslında Asude ve çok güzel bir deney olacak aslında. Ben aslında düzenek değil de sadece sandalye görüyorum. Ya sandalyelere ek olarak sana bir de 3 tane de güzel arkadaşa ihtiyacımız var. Biraz dayanıklılık testi gibi olacak. İnsandan bir köprü nasıl yapılır onu göstereceğim size. Bunun için Hale, Gaye ve Cansu'yu davet ediyoruz. Hadi ya. Hani ben bu işin içerisine düştüm de Cansu, Hale, Gaye bari siz gelmeseydiniz ya, düşmeseydiniz. Aslında bu deney için ihtiyacımız olan şey güven. Tamam mı? Yani birbirinize güveneceksiniz, destek olacaksınız. Hayır, ben zaten kızlara güveniyorum da malum. Ya aslında beni kırıyorsun ya. Biraz da umudun olsun. Benden de umutlar. Şimdi sizden istediğim bu sandalyelere yan bir şekilde oturmanız. Yani düz değil, yan bir şekilde oturmanız. Aslında seni alalım böyle. Çok güzel. şekilde Cansu, evet. Gaye. Yani birbirimizi güzel. göremeyecek Hayır. miyiz? Birbirimizi görmeyecek miyiz? Zeki Müren de bizi görecek mi? Hayır, görmeyeceksiniz. Ama önemli olan şey zaten birbirinizi görmek değil, bir amaca ortak bakabilmek Asude. Şimdi evet, herkes hazır mı? Pozisyonlarınızı aldınız mı? Ne oluyor ya, ben cidden meraklandım. Şimdi sizden istediğim arkanızdakinin bacaklarına doğru yatmanız. Hadi bakalım. Evet, Şu şekilde mi? aynen. Çok güzel. Dizlerden aşağısı dik oluyor. Güzel. Nasıl? İyi hissediyor musunuz? Rahatmış yalnız. Deney buysa rahatmış. Evet, birazdan daha rahat olacak göreceksiniz. Evet, hazır mısınız? Hayır. Ya Asude sen ne zaman hazır oldun ki? Gaye senin de çok eğlendiğini net bir şekilde görebiliyorum. Yapma şimdi yani. Bravo. Bilim ve kadının gücü güvenilecek en doğru şeyler. Ben başlıyorum. Başla 1, bakalım. 2, 3. Ne Evet yapıyorsun? Asude biraz kaldırabilir misin kendini? Ne yapıyorsun? Dur. Çok güzel. Evet. Cansu biraz sen de kendini kaldır. Düşmeyeceğiz değil mi? Yo. Cansu. Birbirinize güvenip destek olacaksınız. Kızlar rahatmış yalnız Çok ya. güzel. Hop. Sabaha kadar mı? Bakalım ne kadar durabileceksiniz. Çok Kızlar, güzel oldu. İyi misiniz? Görüyor musunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Yalnız bacak kaslarım kasılmaya başladı. Evet, çünkü Asude baktığın zaman hemen şuradan ben tarif edeyim. Mesela Gaye'nin ağırlığının bir kısmı dizlerinde, diğer kısmı da Hale'nin bacaklarında. Dolayısıyla sizin ortadaki yükünüzü taşıyan yer bu üst taraftaki kaslar. Biraz karın kasları da şey olmuş olabilir. Cihan'cığım bilimini öğrendiğimize göre kalkabilir miyiz? Hemen yardımcı olayım o zaman. Asude'cim biraz kendini kaldır. Cansu'nun hiç sesi çıkmıyor. Hale, geliyorum hemen. Kızlar bravo. Çok güzel. Vallahi kadının ve bilimin gücünü gösterdiniz gerçekten. Evet, kalkabiliriz isterseniz. Süper.
Neden Nasıl? gerçekten bu deneyi yaptın? Da Vinci'den nasıl ilham aldın ben anlamadım. Evet ya, Da Vinci sergisini gezerken geçici köprüyü görmüştük hatırlıyorsan. Evet. Orada geçici köprüde hiçbir şekilde bir vida kullanılmadan, bir böyle parçaları birbirine birleştirmeden tahtaları sadece birbirinin üzerine dayayarak destek alıyorlar ve tahtaların ağırlıkları birbirine aktarılıyor. Sadece iki noktadan ağırlık yere aktarılıyor. Onun üzerinde yürümek bile mümkündü hatırlıyorsan Neyse geçici ki köprünün. bizde böyle bir şey denemedin. Evet, yani bir de mimaride şu hani az önceki görsel bana şeyi hatırlattı. Çok büyük kubbeli yapılar vardır. Mesela Ayasofya'nın çatısı da öyledir. O kubbeyi taşıyabilmek için kubbenin dört köşesine çok büyük sütunlar yerleştirilir. Bu sütunlara ne ad verildiği ile ilgili bir bilgin var mı? Gaye bilir öyle şeyleri. Gaye? Fil ayağı. Madem sen kadınlarla böyle bir deney yaptın, ben de diyorum ki bir erkeklerin dayanıklılığını görelim. Olur. Kimden destek alalım istersin? Ali, İsmail, Murat abi ve Yücel abi istiyorum buraya. Hemen sizi Hazırsanız buraya alıyoruz. Kızlar sizi de arkaya alıyoruz. Çok teşekkürler. Evet, Yücel abi, Murat abi hemen hızlıca yerlerinizi alalım. Yücel abi sen oraya otur, Murat abi buraya. Evet, İsmail, Ali. Çok güzel. Evet, hazırsanız çekiyoruz. Bu ekip bayağı dayanıklı görünüyor ama birazdan göreceğiz dayanıklılığı. Cihan sen o iki sandalye, ben bu Tamam. iki sandalye. 1, 2, 3. Murat abi. Evet, gayet güzel. iyi. Bakalım, Evet, Yücel burayı abi. çekemiyoruz. Bravo. Evet, bizim vaktimiz var. Böyle durabiliriz sabaha kadar. Çok güzel duruyor. Aslı. Belki böyle üzerinde yemek yemek için de... Evet, kadınların gücünü bir kez daha görmüş olduk. Siz de bu kendi masanızı, köprünüzü her neyse yapın, sosyal medyadan paylaşın. Bakalım en uzun kim durabilecek? Bilin deneyin devam ediyor. Doğa ve Mimari Haftası'nda dünyanın en güzel mimari örneklerinden biri olan Ayasofya'yı incelemeden geçmek olmazdı. Dinlerin buluşma, barışma, birleşme noktası olan Ayasofya'yı ve arkasındaki bilimi seyahat yazarı ve rehber Saffet Emre Tonguç'la birlikte keşfedelim. Saffet hoş geldin. Bugün mimariyle ilgili deneyler yapıyoruz. Onunla ilgili sohbet ediyoruz. Mimari ve tarih deyince aslında sen de Türkiye'de bu işin pirisin. Ya benim senden dinleme fırsatı bulduğum Ayasofya'nın hani aslında mimarisinin arkasındaki bilimle ilgili çok merak içerisindeyim ben. Ayasofya'nın önemi nedir? Bilimle ilgili neler kullanılmıştır orada? Biraz bize anlatabilir misin? Keyifle anlatırım Cihan çünkü Ayasofya dünyanın en önemli yapılarından bir tanesi. Öncelikle 1500 yıldır İstanbul semalarını süslüyor. Bugünkü Ayasofya ki 3. Ayasofya çünkü ilk Ayasofya 360 yılında yapılmış. Şu anki Ayasofya'yı yapan çok önemli iki tane mimar var. Biri Isidorus, biri Antemius ve gerçekten müthiş bir eser ortaya çıkartmışlar. Çünkü dünyanın o dönemki en büyük yapısını yapmışlar ve yaklaşık 1000 yıl boyunca Ayasofya dünyanın en büyük kilisesi olarak kalmış ve o kadar geniş hacimli bir binayı yapmak gerçekten imkansız gibi gözüküyor. Üstelik bunu 5 yılda yapmışlar. Ayasofya deprem kuşağındaki bir şehir olan İstanbul'da yapılmış. Düşünebiliyor musunuz? Her 100 yılda bir büyük bir deprem oluyor. En son Evet. 1999'da Biz de yaşadık. 7.4 şiddetinde bir deprem oldu. Yıkılmadım, ayaktayım dercesine hala duruyor. Müthiş bir statik var. 107 tane sütun kullanmışlar. O kubbeyi ayakta tutmak için. Yarım kubbeler, çeyrek kubbeler var. Mesela çok ilginç bir özellik vardır. Camların bazıları boyadır. Gerçek cam değildir. Onu da statik için yapmışlar. Çünkü eğer gerçeğini yapsalar binanın çökme ihtimali çok daha yüksek. Sonraki dönemlerde tabii Mimar Sinan da ki Ayasofya'dan çok etkilenmiştir. Zaten bizim camilerimiz Bizans mimarisinden devşirmedir. Aynı kubbeleri kullanmışız. Çünkü dünyanın en güzel kubbesi bizim şehrimizde, bizim ülkemizde, İstanbul'da. Bu çerçevede de hem Süleymaniye'de hem Selimiye'de Ayasofya'dan çok ilham almış. Aynı zamanda bir başka özelliği daha var Mimar Sinan'ın. 4 minaresinden 2 tanesini o yapmış ve uçan payandalar yapmış. Yani yan tarafa ek duvarlar koymuş. Böylelikle bu 1500 yıllık yapının ileriki kuşaklara da devam ettirilmesini Ayakta sağlamış. tutabilmek Evet. için. Cihan başta bu işin pirisiniz demişti. En son siz de YGA ekibiyle birlikte Piri isimli uygulamayı hayata geçirdiniz. Sizin turlarınıza artık herkes ulaşabiliyor. Nasıl gidiyor uygulama? Uygulama çok iyi gidiyor. Öncelikle benim İstanbul'da yaptığım 41 tane tur var. Bunların çoğunu kaydettik. Herkes artık benim sesimi oturduğu yerden, bulunduğu ortamdan dinleyerek hem İstanbul'da
İstanbul'u dolaşabilecek. Hem de bunu yurt dışına taşıdık. Artık bütün dünyanın büyük şehirlerinin Barcelona, Roma, Paris, Amsterdam, Londra gene benim sesimle dolaşmaları mümkün. Bence Piri yüzyılın icadı ama bunu kullanarak görebilir insanlar. Sadece benim anlatmamla mümkün değil. Çünkü günümüzde 150 binden fazla insan indirdi Piri'yi ve dünyanın her tarafında kullanıyorlar. Bana da YGA'ya da inanılmaz mesajlar geliyor. Çünkü adım adım bütün şehri dolaşmak mümkün. Ben bunca yıldır rehberlik yapıyorum. 30 yıl çerçevesinde mesela bir Roma'da anlattığım yer sayısı 5 ile 10'u geçmez. İşte Aşk Çeşmesi, İspanyol merdivenleri, Pantheon, Navona Meydanı. Ama Piri ile adım adım önünden geçtiğiniz her binanın hikayesini dinlemek mümkün ve Piri o kadar akıllı bir uygulama ki sizin nerede olduğunuzu anlayıp orada devreye giriyor. Play tuşuna bastığınızda hemen orayı anlatmaya başlıyorum ben size. Böyle bir şey imza attığınız için de size ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ben YGA ekibine teşekkür etmek istiyorum çünkü bu projeyi onlar getirdi. Yani onların yardımıyla beraber yapabildik. Çünkü şeye çok inanıyorum, sinerjiye. Ne kadar çok farklı beyin bir araya gelirse o kadar güzel eserler ortaya çıkabiliyor. Piri gibi. Çok teşekkürler. Zaman ayırdınız, programımıza da renk kattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok Büyük bir keyifle. teşekkürler. Büyük bir keyifle. Çadırların nasıl yapıldığını merak ediyor musunuz? YGA mezunu mimarımız Nurgül ve YGA yıldızı Ömer sizin için çok güzel bir deney hazırladılar. Gelin çadırlar bugünkü asma germe sistemlerine nasıl dönüşmüş birlikte öğrenelim. Merhaba, benim adım Ömer. 8,5 yaşındayım. Büyüyünce mucit olacağım. İnsanlara faydalı olmak istiyorum. Merhabalar, bugünkü konumuz mimarlık ve doğa. Biz de Ömer'le birlikte sizler için mimarlık üzerine bir deney hazırladık. Nasılsın Ömer? Çok iyiyim Nurgül abla. Ben de bu deneyi bir mimarla yapacağım için çok heyecanlıyım. Ben de öyle. Neler yapacağız bugün? İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri barınma. Atalarımız mağaralarda yaşıyordu. Doğru. Ama avlanmaya gittiklerinde, iklim değişikliklerinde mağarada onlarla gelemediği için insanlar çadır üretmeye başladılar. Doğru ama aslında bu çadırlara da hemen geçilmiyor sanki. İnsanlar önce bir ağaçlara bakıyorlar. Sonra bunların üzerine işte odun, saman gibi farklı malzemelerle kendi ilkel evlerini yapmaya başlıyorlar. Şimdi günümüzde de bu asma germe sistemlerinin ilk halini o zamanlar görüyoruz. Biz de bugün asma ve germe ile ilgili kendi tasarımımızı yapacağız. Süper. Hangi malzemelere ihtiyacımız var? Çöp şiş, makas, raptiye, iplik, kilot çoru ve strafor. İlk olarak nasıl bir şey tasarlayacaksın Ömer? Hareketli bir şey düşündüm. Ortası uzun, yanları kapalı bir şey planlıyorum. Neye ihtiyacımız olacak? Bir tane çöp şişe ihtiyacımız var. Böler misiniz? Tamam. Bir tane daha herhalde isteyeceksin. Çöp şiş. Hı hı. Şunu da geçirelim üzerine. Sonra da üzerine şu kısmına raptiyeliyoruz. Çorabı çöp şişlerin üzerinden gelip raptiye yardımıyla 4 noktadan strafora sabitliyoruz. Ömer bu yalnız böyle bir dengede durmuyor. Ne yapmamız gerekiyor? Onun için şimdi bu tarafa doğru çubuk şey yapıyor. Bu kısma bağlar mısınız? Tamam, ben yardım edeyim. Çorap gerilince çöp şişi de kendisine doğru çekiyor. İpi çöp şişe bağlayıp tam ters yöne doğru gerdiriyoruz ve raptiye yardımıyla sabitliyoruz. Aslında Ömer burada bir denge kurduk fark ettiysen. Bu denge prensibi dışarıdaki bütün aslında yüklere, işte rüzgara, yağmura, hava şartlarına göre de dengede duruyor. Peki biz burada şimdi çorap kullandık ama gerçek hayatta ne kullanıyorlar Nurgül abla? Gerçek hayatta aslında membran ismi verilen şu malzemeleri kullanıyorlar. Bu malzemeler aslında iplikten ve böyle içinde çok az işte bir plastik olan malzemeler. Bunlar %100 geri dönüşebiliyor. Bak mesela şurada bunun eskimiş hallerini görüyoruz. Bu eskimiş hallerin içinde aslında iplik ve plastik tozları var. Sonra bunlardan başka malzemeler üretiyorlar. Şimdi ikinci deneyde neye ihtiyacımız var? Şunu ortadan ikiye ayırabilir misiniz lütfen? Bundan aynı boyda bir tane daha. Evet. Bir tane daha. Daha kısa boyda mı? Evet. Onu da yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer bunu bağlıyoruz başlamadan önce ipe. Çoraba bunları bunları bağlayacağız. Bu sefer 3 adet çöp şişini önce çorabın 3 farklı noktasına bağlıyoruz.
Bunda da bir denge sanki problemi olacak ki. Evet, Bunun için ne yapalım? Bunda da ipi Yine çektiği tarafın tersine çektiği mi? tarafın tersine doğru. Tamam. Aslında şu yüzeyde şöyle bir yukarı doğru gerilme var. Şurada da aşağıya çekiyorlar. Fark ettin mi? Evet. Aslında diğerinden farklı olarak başka yükler girmeye başladı. Ama burada da aslında biz denge Hayır. yaptık. Dünyada bunun birçok örneği var aslında. Belki sen de araştırmışsındır. Evet. Minyateki Olimpiyat Stadyumunda vardı bu örnekten. Doğru söylüyorsun. Bu arada Münih'teki Olimpiyat Stadyumu zaten bu asma germe sistemlerinin ilk ortaya çıktığı yer. Onun mimarı Fray Otto. Fray Otto bunu tasarlarken aynen senin burada yaptığın gibi aslında insanların açık mekanlara, kapalı mekanlara ve dolaşım alanlarına ihtiyacı olduğu için böyle bir alan tasarlamış. Zaten aslında hem stadyumlarda hem işte konser alanlarında ya da böyle parklarda hep bu sistemler kullanılıyor. Ama biz bugün, sende aslında bir Fray Otto ışığı var. Onun kadar tasarlamaya çalıştın. Ne dersin? Çok teşekkürler. Ben çok eğlendim Nurgül abla. Ben de çok eğlendim. Teşekkür ederim. Sizler de evde kendi yaptığınız tasarımları Bilin Deneyin etiketiyle Instagram'da paylaşırsanız haftaya programa sizinle başlayalım. Bilin Deneyin devam ediyor. Başta bir soru sormuştun. Hepimiz de merakla bekliyoruz. Seyircilerden de yorumlar geldi. Cevabını verecek misin? Vereceğim. Doğru cevap olimpiyat oyunları olacak. 1912'den 1948'e kadar mimari alanında da ödüller dağıtılıyormuş. Sadece mimari alanında da değil, resim, müzik, heykel, edebiyat alanında da katılım sağlanabiliyormuş. 10 kişiye tişörtleri hediye ediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Güle güle giyin. Duru'nun sunduğu Bilin Deneyin devam edecek. Duru'nun sunduğu Bilin Deneyin devam ediyor. Bu haftaki programımızda mimariye yakından baktık. Ama bu eşsiz yapıları sadece gezip, dolaşıp eğer özünü anlamazsak bunlar sadece birer şekil olarak kalırlar. Ve sadece şekle bakanın da gönlü kurur. Yunus Emre de bunu şöyle dile getiriyor. Sevenlerin gönlü dolu, yaratandan nevaledir. Sevgisiz insan ne anlasın, tüm şekiller havaledir. Aslında işin özünü, o sevgiyi unutup sadece şekillere odaklandığımızda ateşli hastalık gibi havale geçiriyoruz. Biz gönlümüze sevgiyi koyalım. Sevgiyle baktığımız zaman tüm dünya çok daha anlamlı bir yer olacak. Evet ve sevgiyle hazırlayıp sunduğumuz bir programın daha sonuna geldik. Sadece bir gün değil, her gün bilimle olmak istiyorsanız bizleri YouTube ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde bilimde buluşmak üzere. Duru Bilin Deneyini sundu.